ben Türkiye'de en sever meze gibi yapacak. Marine yaparsa hemen bozar. Vurdurdum mesela bunun gibi. Tamam 3 gün geçti. Şaka. Norveç'ten gelen ıskımırı. Bu orijinalinin Japonluğun teknik. Şimdi sanmayolusu yaparken de bak. Tamam. Perfect. Çok güzel. Biranın yanında, sakenin yanında, rakının içeride. Her şey içkinin yanında çok yakışır. Afiyet olsun. Pınar, rak getir. Merhaba. Şimdi ben Türkiye'de en sever onun meze gibi yapacak. Rak sofra zaman %100 kesin yiyecek onun yemek. Hangisi biliyor musunuz? Iskımırının marinesi. Ve Japon'un shime saba gibi düşüneceksin. Onun üstü tabii sirke, limon. Onun üstü marine yapacak. Bunun sebze falan da üstüne koyacak. Aşağı yukarı 2-3 gün bekleyeceksiniz. O zaman ne kadar lezzetli oluyor. Her ikisi rak 2 şişe 3 şişe içeceksiniz. Yaparım. Marinenin üstü koyacak. Onun sebzeler çok ince kesecek. Tuzu ile orduracak. Ondan sonra sirkenin içeride bekleyecek. Ama neyse. Önce sebzenin hazırlama için. O da aynı. Mesela istediğin sebzeler koyabilirsiniz. Rengi olarak kırmızı, yeşil, sarı. Onun koyarsa görüntü olarak da çok lezzetli göreceksin. Bundan da mesela sengili olacak. İnce kesecek. Tamam. Bundan içeride koyup kuru soğan da ince kesecek. Ben genelde kuru soğan falan da biraz fazla koyma seviyorum. Ben de koyarım. Biber. Biber falan da ince keserim. Tamam. Biber. Bunun biberi falan da. Koyarım. Taze soğan. Bundan da biraz yarımı keserse yiyorken de biraz rahat yiyebilirsiniz. Tamam. Sebzenin içeride tuz, biraz fazla tuz koyup karıştıracak. Bu ne demek? Direkt marine yaparsa hemen bozar. Bunun sebzeler Japon'un mutfakta doğru diyor. Orduracaksın diyor. Sebze ordurma için çalışıyor. Genelde pişirme için tuzu ile pişecek. Bu su çıkarken de biraz fazla. En son biraz ikecek limon. Limon falan da üstüne koyacak. Bu kadar yeter kana. Bu kadar yetecek. Bundan da takım olarak hazırlayacak. Ordurdum mesela bunun gibi su akacak. Ama biraz ikecek. Bu kadar yeter. Fazla yıkanıyorsa içeriden tuz falan da hepsini gidecek. Onun için fazla yıkanmadı. Hala içeride mesela böyle. Tuzlu. Hala tuzu var içeride. Ama fazla tuzlu değil. Bunu kullanacağım. Bu hazırlama için. O zaman şimdi balık göstereceğim. Norveç'ten gelen ıskımırı. Japonya'dan aynı Norveç'ten gelen ıskımırlar kullanıyor yerde var. Tabii taze varsa daha iyi ama burada arabilir. Türkiye'de arabilir en güzel ıskımırı yarı demek. Norveç'ten. Tamam. Bunun kafa kestireceğim. İçi açacağım. Buradan kanlar duruyor yer biraz açacak. Her iki şey bu da çay kaşığı varsa bunun içeride çay kaşığının bunun tarafından
yavaş yavaş et koparmadan arabilirsiniz. Tamam, böyle oldu. Ve bir tane daha yaparım. Parmakla yapabilir ama tamam, hazırım yarıyorum. Sırayla hepsini içeride de çıkaracak. Şimdi bunu püre yapmaya çalışacağım. Senaka ise bunun yerine koyacak. Kesecek. Böyle olacak. Bu orijinalinin Japonluğun teknik. Genelde biz kemik falan da kıranıyoruz. Senbacı, o suymono gibi. Bu tuzunu içeride bırakacaksın. Ondan sonra suymonoya çeviriyor. Bunun kafa falan da aynı. Senbacı bir yemek gibi yani. Ve şimdi ve bir tanesi başka göstereceğim. Şimdi gibi sanmay oroshi değil, daimyo oroshi. Şimdi sanmay oroshi yaparken de bak buradan etler kalmayacak. Ama bunun hemen etler parçalanıyor balık için, yumuşak balık için daimyo oroshi bir kere yapacak. Ama burada et kalıyor. Onun için crowd'un kesme diyor. Ama crowd değil ama daimyo. Buradan bir kere de kesiyor. Ama et kalıyor. Önemli olan bu. Öldürmek lazım. Biraz fazla tuz. Her tarafı. Ve bunun üstü de aynı. Leker de aynı gibi düşünüyorsun. Bundan da tuzu ile pişecek. Böyle. Bundan aşağı yukarı 1 saat beklemek lazım. Ama soğuk dolabının içeride. Tutulanmış ıskımır. Soğuk dolabının içeride. Aşağı yukarı 1 saat geçti. Biraz su falan çıkardı. Bunun yıkanacak. O zaman bunu hazırlamak için içeride kırıkçılar var. Bundan hepsini çıkardı. Bunu mesela hepsini çıkaracaksın. Ondan sonra
Bunun hepsini marine için bir tabakaya koyup böyle hazırlanacak. Ondan sonra sirke, sebze hepsini hazırlamak lazım. O sirke yaparken de bunun sebzeler üstüne koyup su 300. O tabi her kişi kendine göre nasıl isterse. Bu aşağı yukarı 300 içmez tabi. Rice vinegar, pirinç sirkesi, o Japonlu sirkesi. Bu 200 olacak. Şeker, yemek kaşık ve 2. Ondaşı yarım kaşık gibi. Ve tuz. Tuz falan da yarım kaşık gibi koyacağım. Ve biraz soya sos. Az soya sos. Bu kadar yeter. Bunu karıştıracak. Tamam. Bunun tadı bakalım. Perfect. Çok güzel. Bunun üstüne koyacak. En son 2-3 gün sonra denebilirsiniz. Sabah marine. Sabah shime saba gibi. Japonca olarak shime saba gibi oluyor. Ama biraz sebzeli oluyor. Japonlar da bunun şirkerinin balık çok seviyor. Tabi biranın yanında, sakenin yanında, viskinin yanında. Tabi rakının içeride. Her şey içkinin yanında çok yakışır. Tamam 3 gün geçti. Şaka şaka. Bunun 3 gün beklemesi tabi her ikisi gösterme içinde. Nasıl kesecek anlatacak. O şimdi yaptığım onun üstü bir kat deri var. Önce bunun ince deri çıkarmak lazım. Bu kolay kolay çıkartabilirsiniz. Böyle. Böyle kayana. Böyle. Bunun derisi çıkarıp ondan sonra o zaten kemikler de çıkarmış. Bu hazır. Pişmiş. İnce de kesebilir veya mesela limonları koyup sebzeler koyacağım. Aslında böyle koyup ondan sonra tabii dekorasyon içinde bunun sebzeleri üstüne koyalım. Bunun sebzeler gerçekten çok lezzetli oluyor. Böyle biraz bunun suyu falan da koyarım. Bu Japon'un Dekerda gibi oldu. O sabah marine. Pınar, lak getir.